Şimdi arkadaşlar bir şurası var. Düz. Burası bayağı düz bir yer. Bir şurası var. Bir tık eğimli. Çadır kuracağımız için biraz o sıkıntı olabilir. Ve alan hareket açısından bir tık sıkıntı olabilir. Bir de onun biraz daha solunda bir yer var. Ama orası daha da daha da eğimli. Burası mı? Burası mı? Kararsız kaldık. Siz olsaydınız nereye çadır kurardınız ya? Biz galiba burayı seçiyoruz. Selam arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi şu anda böyle masmavi bir göl manzarasıyla karşılamayı çok isterdik. Biz de çok isterdik. Ama neredeyiz? Hindistan'ın değil tabii ki. Biraz öyle gibi oldu ama havalar çok kötü olduğu için suyun rengi de maalesef biraz bulanıklaşmış. Çok çöp falan gelmiş rüzgardan, fırtınadan dolayı falan. O yüzden balık açısından biraz değil fazla umutsuzuz aslında. Ama kamp yerimiz çok güzel. Evet, kamp için güzel ama. Çok güzel bir Burası konum bulduk. bizim sıklıkla geldiğimiz bir yerdi zaten. Daha önce de burada defalarca kez video çekmiştik. Burada çok büyük bir balık kaçırmıştık. Normal balıklarda aldık yani ama. Evet. Normal böyle kaç 3-4 kilo falan mıdır belki sazanlar almıştık. 2 kilo falan ortalama yani. Ortalama yok. Güzel 1,5 balıklar da var, 2 almıştık. de var. Evet, 7-8 kilo bir sazan kaçırmıştık. Onun videosu da var zaten kanalda. O yüzden bayağıdır da gelmediğimiz bir yerde buraya gelmek istedik. Özledik yani buraya gelmeyi ve yağmurlar çok yağdığı için aslında merak ettik suyun ne kadar yükseldiğini. Acayip yükselmiş. Evet, daha önce burada kaldığımız yerler şu an sular altında. Çok şükür ama yani kurak zamanlardan geçiyorduk zaten, iyi oldu. Evet. Balık açısından ama dediğim gibi biraz fazla umutsuzuz. Bir vuruşa yani 120 kilometre hızla koşarım oltayı söyleyeyim. Vuruyorsa balık bu çamurda suyu görebilir mi mesela? Bunu da merak ediyorum. Birazdan Kokuya mı göstereceğim, gelecek evet. sazan acaba? Birazdan suyu da göstereceğim size, suyun ne kadar kötü ve pis ve bulanık olduğunu. Bu arada gölün her yeri böyle, barajın her Evet. yeri böyle yani. Bulunduğumuz konumdan kaynaklı değil. Ama en azından hani deneyelim dedik ya. Hamur yaptık. Hamurumuz kırmızı renkte. Belki hamurun renginden dolayı gelir artık. Görürse. Sarımsak falan ezdim ben ona. Evet. Belki o vurucu hamle o olur ha. Hamur yaptık işte. Havalar soğuk yani sular soğuk olduğu için daha doğrusu. Hamur deneyeceğiz. Küspe falan atarız. Ama bakalım ya. Balık bahane bugün ya. Balıktan Evet. çok umutlu değiliz açıkçası. Evet. İlk Olur, defa da böyle mesela. bir giriş yapıyor olabiliriz bu arada. hep Balık umutlu tadımız. giderdik ama bugün yani buraya gelince umudum kırıldı. Kampa gelmiş. Balıklarımızı atacağım. Ya nasip diyeceğiz. Varsa çok aç bir balık. Bizdedir o da. Arabaya bir şey oldu mu? Arabayı mı çizdi? Gerçekten mi? Bir şey olur mu? Hayır. Üstüme doğru gelince. Hayır yok bir şey yok. Öyle mi? Yok bir şey yok bir şey yok. Boyamış o zaman sadece. İyiyiz arkadaşlar, bir şey yok. Düşürdüm sizi, kusura bakmayın. Hava çok rüzgarlı şu anda. Neden böyle bilmiyoruz. Ya biz... Hava çok rüzgarlı şu anda, neden böyle bilmiyoruz. Biz böyle görmemiştik hava durumunda. Ama sonra düzelecek diye gösteriyor rüzgarı. Düzelirse de iyi olur bizim için de. Şu an aşırı bir rüzgar var yani. Ama hava çok güzel. Zaten montsuzuz. Bahar havası gibi. Evet. Bahar rüzgar olmasa var ya sıcaklar şu an. Evet aynen öyle. Rüzgar olmasa kısa koluyla falan otururuz belki, Evet. zorlayıp. Şimdi oltaları hazırlayalım. Size gösteririm zaten sazan için ne atıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir önceki videoda mikrofondan dolayı çok sıkıntı yaşamışız. Ama işte bizim acemiliğimiz. Hala bu acemiliği kırabildiğimizi söyleyemem bu arada. Deniyoruz yani evet. Evet. Hangi kademede daha iyi rüzgarı nasıl absorbe Aynen. ediyor diye ama. Öğreneceğiz ya. Düzeleceğiz inşallah şu Evet. olaylar Mikrofonu da yani bizim mi kullanmasını bilmiyoruz, bilmiyorum. Bilenler varsa anlatabilirsiniz. Şu modda kullanın, şöyle yapın falan diye. Belki biz yanlış kullanıyoruzdur yani, emin değilim. Bu videoda da kötü olursa bu yine bizim hatamız. Bir sonraki videoda da ses kötü olursa bu artık bizim hatamız olmayacak. Mikrofonu değiştir. Evet. Neyse, Deniyoruz çok da bakalım. vakit kaybetmeden. Şimdi su Aynen. hala soğuktur. Havaya aldanmamak lazım. Attığımız küspeler çok geçirir. Bir an önce küspeleri atalım. Evet, bir an önce hazırlayalım, oltalarımızı atalım. Sonra Size bol zaten. bol video çekeriz zaten. Aynen. Göstereyim. Suyu göstereyim. Oltaları, takımları falan göstereyim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bakın arkadaşlar, size suyu göstereyim. Şurası falan da hep böyle ağaç dalları falan birikmiş. Bizim atacağımız kıyı kesimi de bu şekilde. Şurada falan da çok büyük ağaçlar falan var. Böyle yani suyun rengi genel itibariyle. Bakalım hayırlısı ya, nasip de varsa inşallah güzel bir balık kandırırız. Kış aylarında sazan avı da daha zor oluyor zaten biraz. Ama eğer başarırsak çok mutlu olurum. Genelde şey diyorlar zaten, kışın sazan çıkmaz ama çıkarsa da çok iyi çıkar diyorlar. Bakalım.
Kepçe açmamı özlemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Daha hiçbir şey olsa bile yok olsa şu an kepçe yaşıyorum. Bazı travmalar insana böyle şeyler öğretiyor işte. Kepçeyi de o kadar uzun zamandır kullanmıyoruz ki. Evet, ilk malzememiz hazır. Arkadaşlar yem olarak küspe ve hamur atacağız. Hamuru evde kendimiz yapmıştık. Birazdan hamuru takarken falan size gösteririm de zaten. Küspe olarak da böyle küspelerimiz vardı. Şöyle göstereyim. Bunlardan. Böyle bunları geçiriyoruz. Ve atıyoruz. Çilekli pasta gibi duruyor. Baklavaya benziyor. Baklavaya benziyor. Böyle 5 olta atıyoruz. 3 küspe 2 hamur. Daha fazla hamur atmak isterdik aslında ama yeteri kadar yayımız yokmuş maalesef. Şöyle bir yemimiz var arkadaşlar. Kokulu diyor. Mısır şeklinde. Bunu deneyeceğiz bakalım. Şöyle arkadaşlar küspeli takımın ucuna taktık. Zaten Şöyle. kendine hazır satılan bir takım. Şöyle bir mısır silikonu var. Bu az önce bahsettiğimiz yani bunu iğneye direkt geçiriyoruz böyle. Duruyor işte. Düştüğü zaman böyle kalacak yani. Kokuyor mu bilmiyorum ama. Görünüyor sanırım. Bir dakika seni gösteremedim. Şöyle bir zoom alalım. Şöyle bir zoom alalım. Arkadaşlar önceki avdan böyle bizim küspelerimiz kalmıştı. Tam erimemişlerdi yani. Biz de onları saklamıştık. Tekrar kullanırız diye ama çok kurumuşlar. Böyle yemlemeye kullanıyoruz bunları. Sonuçta normal halinde yemleme için kullanıyoruz zaten. Mısır aldık zaten. Aynen. Hem mısır hem böyle küspelerden atacağız işte yemleme için. Arkadaşlar hamuru şöyle evde hazırladık. İçine neler koyduğumuzu merak ederseniz söylerim yani size. Balık konusunda da verimli olursa zaten mutlaka paylaşırız içinde neler olduğunu. Şimdi böyle bunu yaya sıktık. Atacağız 2 oltamız bu şekilde. Böyle hamuru evden yaptık. Biraz sert kıvamlı falan. İyi yani inşallah iyidir. Daha önce buradan hamurla balık almıştık. Umarım yine verimli olur. Arkadaşlar şu kütük var ya. İlk geldiğimizde şurada efendi duruyordu. Başımıza bela oldu ya. Evet gerçekten. Gitti oltanın misinasına takıldı orada. Takıldı mı bilmiyoruz aslında. Takıldı eminim. Çünkü Zili ilerliyordu. şey yaptı baksana. Zili gene yukarı çekti. Şurada zili gerdirdi yani oltanın. Bir de- Gidemiyor bir de yani. Gidiyordu normalde durdu orada. Bir de oltanın. koca kütük yani şöyle göstereyim. Elektrik direğine benziyor. Ne oldu anlamadım. Bütün parçalar bir anda harekete geçti suyun içinde. Şuradan bazı parçaları kıyıya falan çıkardık onlar da takılmasın diye. Kıyıya bile çıkamadın. O kadar ağır. Oltaya takılsa var ya. Kırar oltamı yani. Ama ben bizi biraz tanıyorsam biz balık tutarız ve bizim tuttuğumuz balık şu kütüğe takılır. Biz de onu çıkartamayız kıyıya. Nasıl bir ateş arkadaşlar ya? Sihirli annemin kazanına döndü. Hangi büyüyü yapıyorsun? Balık büyüsü. Balık bağlama büyüsü.
Suyun içindeki bütün kütükleri çıkarıyoruz arkadaşlar, odunları. Çünkü hepsi bizim başımıza bela oluyor yine. Arkadaşlar bir kütük başımıza o kadar bela oldu ki yani. Bir tane şurada olan oltamızı çektik. Çünkü kütük ona takılmıştı. Balık gelirse hani sonradan pişman olmayalım dedik. Kütüğe takıldı da koptu falan filan diye. Çektik, zaten kütüğe takıldı. Koptu yani. Şimdi de bakın şu iki oltanın hizasında. İnşallah bunlarda da sıkıntı yapmaz. Sağdaki oltadan kurtulmuş gibi, soldakinde gibi duruyor şu an. Bir gitse rahatlayacağız ya. Hava kararınca göremeyiz de biz onu. Arkadaşlar şey bilir misiniz ya? Balık avına gelip tavuk mangal yapmayı. Buraya patates gömüyorum. Bana unutturmayın, tamam mı arkadaşlar? İnşallah yakmayız bunları. Güzelce şöyle közlerle örteceğim. Sonra bakacağız. Arkadaşlar patatesleri unutturmadınız değil mi bana? Yani yanmış gibi durmuyorlar herhalde. Bir bakayım mı üstlerine? İyi duruyor ya. İyi ya, pişmiştir. Yenir. Omega 5. Bir tane daha var, onu da bulabilecek misin? Kaç tane atmıştın? 4. Aha, aynen. Açılış yapıyoruz arkadaşlar. Pişmemiş mi? Pişmemiş olur mu? Şuna bak, şuna. Bak bak. Video var diye bir tane adam var. Şuna bir bak! Şuna bir bak! Bak bak. Afiyet olsun, biz hemen yiyelim. Şöyle bir ortamda, of. Tırnağımın arasına giriyor. Dilimi yaktım galiba ya. Yanıyoruz. Şam düştü. Sandalyeyi de kurtar. Arkadaşlar ya, 2 dakika keyif yapalım dedik. Abi patates yiyordum ya. Bir baksana suya böyle. Heh. Suyun haline Suyu görüyor bakın. Hepsi önümüze doluşmuş. Şu ilerlerde falan da var. Küçük gene gitmiş oraya. Ya sabır. Şuradaki odunlar vardı ya, küçükleri, onları da almış akıntının yönü değişince. Hmm. Neyse, yapacak bir şey yok. Bütün kötükleri toplayamam ya sudan. Arkadaşlar çadırı kurduktan sonra evden kampa diye çıkıp şu an saat 11'e geliyor. Arabaya bindik ve eve dönüyoruz. Maalesef çadırımızı topladık ve eve dönüyoruz. Yani nasıl söyleyeyim? Özetle nasıl söyleyeceğiz? Koca göl kenarında sadece bir biz vardık. Gün çok güzel başladı zaten. Hani göreceksiniz o zamana kadar olan kısımları. Yedik, içtik. Oltalarımızı attık. Koca barajda yer kalmamış. Arabanın ışığı söndü de o yüzden bir ışık değişikliği yaptık. Koca barajda yer yokmuş gibi gelip dibimize 6 kişilik falandı görebildiğim kadarıyla bir grup bağırış çağırış. Hani saygısızca davranışlar, hareketler de bulunan bir grup geldi. Biz de ne yapsak ne etsek biraz oturduk, sonra toplandık. Kolluk kuvvetlerine haber verdik. Bekliyoruz. Yani gürültü yapmazsın, bağırıp çağırmazsın. Bir de sorarsın Saygısızca ya. kelimeler Hani, kullanmazsın. Bir bayan yani. var orada. Hani bir şey gidip bir şey söylesen çok hani anlayışla karşılayacak tipler de değil. Yani bunlardan çok var maalesef, ülkemizde çok var. En azından bir tanesi belki ne bileyim kimlik kontrolü falan yapıldığı zaman bir daha böyle yaparsam belki sizin yanınızda denk gelebilir. Belki başkasının yanında denk gelebilir. Bu olayı hatırlayacak, belki yapmayacak. O yüzden hani bu konuda bundan sonraki tavrımız da böyle olmalı bence. Hani bir daha denk gelirsem her seferinde kolluk kuvvetlerine haber vereceğim. Öncesinde çok defa toplandık gittik, hep kaybeden biz olduk yani. Onlar gene gelip gürültü yapıp ben gürültü patırtı yaparsam istediğim yerde kendi başıma takılabilirim zihniyetine kavuşuyorlar. Evet, yanlarından kalktık ama
En azından vicdanım rahat oldu. Şu an kolluk kuvvetlerini bekliyoruz. Evet. Toplandık işte öyle elimizde olmayan nedenlerden dolayı öyle söyleyelim yani. Eve dönüyoruz. Balık açısından zaten hiç vuruş almadık. Normalde biz yazın bu baraja geldiğimizde çok böyle atlamalar, zıplamalar falan görüyorduk. Balıkta hareket görüyorduk. Ama tabii şimdi kış olduğundan kaynaklı, su da çok pisti. Ondan kaynaklı da olduğunu düşünüyoruz. Balıkta da hareket yoktu hiç zaten. Kafa dinlemeye geldiğimiz bir ortamda, kafa dinleyemeyeceğimiz bir ortama da dönüşünce ne yapsak ne etsek diye düşündük, toplandık, eve dönüyoruz. Yani böyle karar verdik. En azından güzel bir gün geçirdik yani son anlara kadar. Son ana kadar çok güzeldi, evet. İyi Hava da geçti. çok güzeldi bu arada. Hava da yani. güzel, Ona evet. dayanıyorum biliyor musun? Yani başka bir yere mi gidip sadece çadır kursam kalsam mı diye düşünüyorum yani. Bilemiyoruz, bu videonun devamında her an her şey olabilir. Biz de bilmiyoruz yani. Dediğim gibi kolluk kuvvetleri bir gelsin. Görüşelim, tarif edelim. Ondan sonra düşünüp karar vereceğiz yani. Şimdi videoyu kapatayım o zaman. Yine bir şey olursa tekrardan görüşürüz zaten arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir kamp günü geçirmiş olduk. Sazan açısından zaten dediğimiz gibi videonun ilk girişinde daha söylemiştik. Hiç umudumuz yoktu. Kampa gelmiştik, o da Evet. olmadı. Sağlık olsun. En azından güzel anlar geçirdik. Yani güzel zamanlar geçirdik. Patates yedik. Evet, patates Közde yedik, patates güzeldi. yemeye geldik abi. Yapacak bir şey yok. Kendimizi avutacağız artık. Güzeldi yani öyle. Belki video biraz kısa olmuş olabilir. Ama olsun. Umarım bir sonraki videoda daha uzun, daha güzel ve daha verimli bir video geçirebiliriz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.